Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan bir çörek tarifim var. İsterseniz şimdi hemen yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 çay bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket maya, onu da ilave ettikten sonra yumurtanın beyazını içerisinde kullanacağım. Sarısını üzeri için kullanıyorum arkadaşlar. İki yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Mayanın erimesi için hepsini birlikte güzelce bir çırpıyorum. Şimdi unu ilave ediyorum. Toplamda 3,5 bardak un kullandım. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip hamurumu güzelce bir toparlıyorum. Kalan unu daha sonra ilave edeceğim. Unu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapıyorum. Hamuru güzelce toparlayıp kıvam aldırdıktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için bir kenara kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Üzerini açıp bir havasını alıyorum. Birazcık un atıyorum. Güzelce toparlayıp hamurun tamamını tezgahımın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine aldıktan sonra güzelce toparlayıp büyük bir beze haline getiriyorum. Tam ortasından böldükten sonra hamurumdan 2 tane beze yapıyorum. İlk bezemi yaptım. Şimdi ikinciyi de yapıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hemen bir tanesini tezgahımın üzerine alıp üzerine birazcık un ilave ediyorum. Oklavam ile açıyorum. Azar azar un ilave ederek çok fazla büyük olmayacak şekilde açıyorum gördüğünüz gibi. Fazla inceltmeyelim. Açtıktan sonra ilk yufkamı kenara alıp aynı şekilde ikinciyi de açıyorum. Bu arada 100 gram kadar tereyağını eritip ayarladım arkadaşlar. Bu çöreği kahvaltı için yapmanızı tavsiye ederim. Mükemmel bir çörek oldu. Erittiğim tereyağından açtığım yufkanın içerisine serpiştiriyorum ve her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bolca sürelim. Ben çöreğimi cevizli yapacağım arkadaşlar.
İsterseniz siz çöreğin içerisinde başka şeyler de kullanabilirsiniz. Haşhaş olabilir, tahin olabilir, kıyma olabilir, patlıcan olabilir. Arzunuza göre değiştirebilirsiniz. İnce çekilmiş küçük bir kase ceviz kullanıyorum. Şimdi cevizi her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Diğer açtığım yufkayı şimdi ilk açtığım cevizli yufkanın üzerine kapatıyorum. Elimle bir düzeltmeler yapıp üzerine bastırdıktan sonra yine tereyağı ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum ve yağlıyorum. Şimdi de bir parmak genişliğinde tamamen kesiyorum, çizik atıyorum. Ve daha sonra bir kenarından başlayarak çöreğimi güzelce sarıyorum. Çöreğimizde mutlaka tepsi mayası yapalım arkadaşlar. 20-25 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra pişirelim. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Malzeme listesini de açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş yaparım. Gördüğünüz gibi çöreğimi sardıktan sonra kendi ekseninin etrafında gül böreği şeklinde çevirip sarıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsime alacağım. Elimle bir düzeltmeler yapıyorum. Şimdi bozmadan dikkatli bir şekilde tepsime alıyorum. Aldıktan sonra yine bir düzeltmeler yapıp elim ile üzerinden bastırarak birazcık daha açıyorum. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Güzelce bastırarak açtım gördüğünüz gibi. Üzerini kapatıp tepsi mayası yapıyorum. Yumurta sarısının içerisine de bir kaşık süt ekliyorum. Tepsi mayası yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum. İsterseniz siz burada çörek otu ve susam da kullanabilirsiniz. Ben bu sefer çörek otu susam kullanmadım. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Fırınlarda değişiklik olabiliyor. Bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi çöreğim pişti arkadaşlar. Şimdi sizlere içini göstermek için elim ile açıyorum. Ama siz bunu servis yaparken bıçak ile keserek servis yapabilirsiniz. Ben sizlere içinin tel tel olduğunu göstermek için elimle açıyorum. Bakın tel tel olduğu içi. Harika bir çörek oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar nasıl olduğunu yakından iyice bir göstermek istiyorum sizlere. Sıcak olduğu için biraz zorlanıyorum ama yine de göstereceğim.
Tamamen tel tel ayrılıyor gördüğünüz gibi. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videomu izledikten sonra beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma da ücretsiz abone olabilirsiniz. Burada videomu sonlandırıyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.